Zaman gerçek mi? Yoksa bir illüzyon mu? Zaman nedir? Akan bir nehir mi yoksa zihinsel bir yanılsama mı? Herkes zamanı deneyimler ama kimse onu tutamaz. Geçmiş geçmiştir. Gelecek ise yoktur. Sadece şimdi vardır. Ama bu şimdi ne kadar sürer? Bir saniye mi? Bir an mı? Yoksa hiçbir şey mi? Felsefede zamanın tanımı yüzyıllardır tartışılır. Aristoteles'e göre zaman değişimin ölçüsüdür. Hareket varsa zaman vardır. Hareket yoksa zaman da durur. Bu düşünce zamanı fiziksel olaylara bağlar. Ama bu durumda evren durduğunda zaman da biter mi? Agustinus zamanı tanımlamanın imkansız olduğunu söyler. Zaman nedir? Kimse bana sormazsa biliyorum ama sorulursa bilmiyorum. Çünkü zaman ölçülemeyen bir duygudur aynı zamanda. Modern fizik zamanı daha da nesnel ele alır. Einstein'ın görecelik teorisine göre zaman mutlak değildir. Hız arttıkça zaman yavaşlar. Bir astronot için zaman dünyadakine göre daha farklı akar. Bu da zamanın evrensel değil, bağıl olduğunu gösterir. Zaman gözlemciye göre değişebilir. Yani sabit bir akış değil, deneyimlenen bir akıştır. Kuantum düzeyde işler daha da karmaşıklaşır. Bazı teorilere göre zaman temel bir yapı değildir. Zaman yerine sadece olaylar dizisi vardır. Peki geçmiş, şu an ve gelecek gerçekten var mıdır? Yoksa bunlar sadece zihnimizin kategorileri midir? Bazı düşünürlere göre zaman bilinçli deneyimin bir ürünüdür. Yani zihin olmasa zaman da olmaz. Bu bakış açısı zamanın gerçek değil, algısal olduğunu iddia eder. Zihin zamanı oluşturur, bölümlere ayırır ve sıraya koyar. Bu da zamanın kişisel bir deneyim olduğunu gösterir. Zamanı farklı algılayan canlılar vardır. Bir sinek için bizim bir saniyemiz onun için uzun bir zaman olabilir. Aynı şekilde korku anlarında zaman yavaşlar gibi hissedilir ya da keyifli anlar hızla geçip gider. Bu hisler zamanın öznel doğasına işaret eder. Psikolojik zamanla fiziksel zaman her zaman örtüşmez. Bellek zamanın algısında önemli bir rol oynar. Hafızamız geçmişimizi yeniden inşa eder. Geleceği ise tahmin eder ama asla tam bilemez. Bu belirsizlik zaman algısında merkezi bir rol oynar. Gelecek umutlarla veya korkularla doludur. Geçmişse özlemle veya pişmanlıkla hatırlanır. Ama her iki uçta zihnimizde yaşar. Zamanın kendisi değil, zamana dair duygular belirgindir. Zaman algısı kültürlere göre de değişir. Bazı kültürlerde zaman çizgisel algılanır. Geçmişten geleceğe doğru akan bir ok gibidir. Oysa bazı doğu kültürlerinde zaman daireseldir. Doğum, ölüm, yeniden doğuş sonsuz döngü. Bu kültürel fark yaşam felsefelerine de yansır. Zamanın yönetilmesi modern dünyada bir takıntıdır. Her şey takvime, saate, dakikaya bölünmüştür. Ama bu parçalanma zamanı daha mı gerçek yapar, yoksa sadece bir kontrol yanılsaması mı sunar? Zamanı kontrol edemeyiz. Sadece takip ederiz. Gelecek asla kesin değildir. Bu da zamanın belirsizliğini ortaya koyar. Geçmiş bile tam olarak bilinemez. Çünkü hafıza güvenilir değildir. Anılarımız zaman içinde değişebilir. Bazen geçmişi olduğundan farklı hatırlarız. Bu da zamanın sabit olmadığını gösterir. Fizikte blok evren teorisi vardır. Bu teoriye göre zaman uzay gibi bir boyuttur. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda vardır. Ama biz sadece şimdiyi algılarız. Bu durumda zaman sadece bir illüzyon mu? Belki de gerçek olan anın kendisidir. Ama an dediğimiz şey bile tanımlanamaz. Şimdi dediğimiz an sürekli geçmişe dönüşür. Yani zaman elimizden kayan bir gölge gibidir. Zamanı ölçeriz ama anlayamayız. Takvimler yaparız ama zamanı durduramayız. Teknoloji ilerledikçe zamanı yönetme çabası artar. Ama zaman hep kontrol dışı kalır. Bu da bize şunu hatırlatır. Zaman bir gerçek değil, bir deneyim olabilir. Ve bu deneyim herkes için farklıdır. Zaman evrenin bir yapı taşı mı, yoksa zihnimizin kurduğu bir yapı mı? Bilim buna net cevap veremez. Çünkü zaman ölçülür ama hissedilir de. Ve his bilimsel olarak tanımlanamaz. Zamanı anlamak varlığı anlamaktır. Çünkü var olmak zamanın içinde olmaktır. Ben dediğimiz şey zamanla şekillenir. Kişiliğimiz, hafızamız, umutlarımız hepsi zamana bağlıdır. Bu da zamanın bizi nasıl biçimlendirdiğini gösterir. Eğer zaman olmasaydı benlik de olmazdı. Her şey sabit, durağan, anlamsız olurdu. Zaman anlamın kendisidir. Ama anlam da zihinsel bir yapıysa, o zaman zaman da öyle midir? Bu ikilem metafiziğin kalbidir.
Zaman gerçekse neden onu durduramıyoruz? Zaman illüzyonsa neden ona bu kadar bağlıyız? Belki de zaman hem gerçektir hem de yanılsamadır. Çünkü algıladığımız her şey gibi o da çift doğalıdır. Zaman yaşamın sahnesidir ama aynı zamanda oyunun kendisidir ve biz bu oyunun içindeki oyuncularızdır. Zamanla doğar, zamanla büyürüz. Zamanla sever, zamanla unuturuz. Her duygu bir zaman kesitiyle ilişkilidir. Aşk bir an, kayıp bir sonsuzluk gibidir. Mutluluk kısa sürer, keder uzar. Ama her şey geçer. Zamanın doğası budur. Bu yüzden zaman hem düşmandır hem dost. Hem yaratır hem yok eder. Her şey zamanla olur. Ama belki de hiçbir şey zamanla olmuyordur. Sadece oluyoruz ve bunu zaman adıyla anıyoruz. Zamanı düşündüğümüzde aslında kendimizi düşünürüz. Zamanla yüzleşmek varlıkla yüzleşmektir. Ve belki de bu yüzden zaman bu kadar gizemlidir. Çünkü içimize bakmamızı ister. Şimdi geçmiş ve gelecek arasında bir adım atarız. Ve adım işte bu andır. Yani tek gerçek an.